Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlere bu hırkanın tüm detaylarıyla anlatımını yapacağım. Hem kız hem erkek bebeklerinize örebileceğiniz bir model. Yaka düşürme çalışması yapmadım. Çünkü burada normal düz örgü ve haroşalar var gördüğünüz gibi. Haroşa bir miktar aşağıya doğru çektiği için kısa sıra çalışması yapmaya gerek duymadım. Ön anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek ücretsizdir. Beğendiyseniz de unutmadan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Evet, şimdi kısaca bir ön anlatım yapmak istiyorum. Yakadan başlayarak ördüm. Ee, burayı roba ayrım yeri olarak düşündüm ve bu burguların öncesinde ve sonrasında artışlar yaptım. Her burgunun öncesinde sonrasında artışlar yapılıyor. Burguları anlatırken de aparatla da aparatsız da nasıl yapabilirsiniz? Onun da anlatımını yaptım. Ben haroşaları ön yüzde de arka yüzde de düz örerek yapıyorum. O nedenle haroşaları anlatırken de düz olarak anlattım. Yeni başlayan arkadaşlar için daha kolaylık olsun diye. Roba bittikten sonra önce kolları ördüm. Kolları ördükten sonra da tığ ile birleştirdim. Hiçbir yerinde dikiş yok. Robadaki burgular da aşağıya doğru devam etti. Arkası da bu şekilde. Burada da yine robadaki burgular aşağıya doğru devam etti. Ben biliyorsunuz ütü yapmıyorum örgülerimde. Şu anda bu elimle düzeltilmiş hali. Bebek giyince zaten çok daha düzgün duracak üzerinde. Bu sonuçta yeni örülmüş bir örgü. Evet, 1,5 yumağa yakın ipe ihtiyacımız olacak. 5 tane de düğme kullandım. 3,5 numara şişle ördüm. Kol uçlarını, koldaki lastik kısmını ve bedendeki lastik kısmını 3,25 ile ördüm ben. Siz de kendi elinizin sıkılığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Koton iple ördüm. Yaz akşamlarında, sabah erken saatlerde bebeğiniz uyandığında çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada ben bir de ölçü vermek istiyorum. Beden genişliği 28,5 santim. Arka ortadan şöyle, tam sığmadı, bu şekilde ölçelim. Arka ortadan şöyle etek ucuna 35 santim. Kol boyumuza bakalım. Kol boyu 32 santim. Kol altından kol boyu 16,5 santim. Ben bu ölçüleri örerken de verdim. Birleştirdikten sonra bazen ölçüler değişebiliyor. O nedenle şimdi de veriyorum. 23 santim kol altından sonra. Bir de şurada yaka genişliğini verelim. Yaka genişliği de bu lastik örgü olduğu için bebeğin yakasını rahatsız etmeyecek. 9-9,5 santim gibi. Evet, sanırım her yerin ölçüsünü verdim. Ben 1 yaş örmek istemiştim ama ilk kez ördüğüm için tam ayarlayamadım. 1 yaştan biraz daha büyük oldu. Yani 1,5 yaşında, hatta 2 yaşındaki bebeklere bile giydirebilirsiniz bu büyüklükteki bir hırkayı. Ama tam 1 yaş olsun isterseniz bu aradaki ilik aralarını birer sıra eksik yaparsanız tam 1 yaş ölçüsünde olacaktır. Kolunu yine aynı şekilde örebilirsiniz. İstediğiniz zaman kıvırarak kullanırsınız. Bebek daha büyüdükçe de kolunu açarak kullanabilirsiniz.
Evet, çok keyifli bir model. Örerken çok keyif alacaksınız. Ben çok keyif alarak ördüm. Umarım siz de aynı şekilde benimle birlikte örersiniz. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. Hırkayı Nako Kaliko ile öreceğim. Nako Kaliko pamuklu bir ip. %50 pamuk, %50 premium akrilik. Yumuşacık. 100 gram 245 metre uzunluğunda. Üzerinde tavsiye edilen şiş numarası 4-4,5. Projelere göre bu şiş numarası değişebilir ama bu kalınlıktaki bir ipi böyle bir örgüde ben 3,5 numara şişle örüyorum. Siz de elinizin sıkılığına göre ayarlayabilirsiniz. Eğer eliniz çok sıkıysa 4 ile, çok bolsa da 3 numarayla da örebilirsiniz. Aynı renk örmek isterseniz de ekru renk. Renk numarası 3782. 3782. 3,5 numaralı şişime 83 ilmek attım. Başlama ipim sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim. Altı ilmek düz örüyorum. Altı ilmek düz ördüm. Bu 6 ilmek ön yüzde de arka yüzde de düz olacak. Sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz. Tekli lastik örüyorum. Evet, sıra sonuna doğru ilerliyorum. Arka yüzdeyim. İlk sırayı örüyorum. Tekli lastik örüyorum. Bir düz, bir ters, iki, dört, altı ilmek kenar ilmeğim. Ön yüzde de arka yüzde de düz öreceğim. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. İpimi içeri alıyorum ve son ilmeği örmeden aldım. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde de önce kenar ilmeklerimi örüyorum. 6 ilmek düz. Ve tekli lastik. Bir düz, bir ters. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Evet, sıra sonuna doğru bu şekilde ilerliyorum. İkinci sırayı örüyorum. Tekli lastik. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Ve 6 tane de kenar ilmeğim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. İpimi içeri alıyorum ve son ilmeği örmeden aldım. Evet, arka yüze geçtim. Tekrar başı göstereyim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. 6 ilmek düz. Ve tekli lastik. Bir ters. Bir ilmek düz. Evet, burası ön yüz. Evet, bu şekilde örerek yaka lastiğini tamamlıyorum. Şimdi evet, yaka lastiğini tamamladım. 1, 2, 3, 4 sıra haroşa ördüm.
Roba ayrım yerlerine ben işaret taktım. Ve bunların sayılarını ekranın üst tarafına da yazacağım. Şimdi ön beden için 12 ilmek ayırdım. Kollar için 5'er ilmek ayırdım. Arka beden için 17 ilmek ayırdım. Bu roba artış yerlerinde de burgular olacak. Burguların olduğu kısımda 8 ilmek var. 8 ilmeğin öncesinde ve sonrasında artış yapılacak. Evet, burada 8 ilmek var. Burada, burada ve burada. Zaten ekranın üstünde görüyorsunuz sayıları. Şimdi ilk iliği açıyorum. 2 ilmek örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte örüyorum. İpimi şişime doluyorum ve 2 ilmek düz. 2, 4, 6 ilmek kenar ilmeği. Şimdi burguların kaç tane burgu olacak? 2 tane önde ve 4 tane de roba ayrım yerlerinde, toplam 6 tane burgu olacak. Bu burguların da öncesinde 1 ilmek ters öreceğiz. 6 ilmek düz. Şu anda buradaki burguda 5 ilmek var. Roba artışı yaptıkça, şimdi mesela bir tane arttırıyorum. 6 ilmek oldu. Roba arttıkça buradaki sayılar da artacak. Ve burada bu işaretten hemen önce bir tane artış yapmış oldum. Buradaki burgudan önce 1 ilmek ters var. Burgu için 6 ilmek düz. Burgudan sonra 1 ilmek ters. Ve buradaki artışımı yapıyorum. Kol ilmekleri düz örüyorum. Yine roba artışı yerine geldim. Bir tane artışımı yapıyorum. Bir ilmek ters. 6 ilmek düz. Bir ilmek ters. Ve buradaki artışımı yapıyorum. Şimdi arka beden ilmeklerine geldim. Arka beden ilmeklerini örüyorum. Evet, roba artış yerine geldim. Önce roba artışımı yapıyorum. Sonra 1 ilmek ters. 6 ilmek düz. Bir ilmek ters. Ve buradaki roba artışımı yapıyorum. Şöyle yapalım. Bunu alıp işaretten sonra roba artışımı yapıyorum. Evet, 1 ilmek ters, 6 ilmek düz, 1 ilmek ters ördüm. İşareti taktım ve bir tane artış yaptım. Kol ilmekleri evet, yine artış yerine geldim. Bir artış yapıyorum.
Bir ilmek ters, 6 ilmek düz, bir ilmek ters ve bu sıradaki son roba artışımı yapıyorum. Evet, şurada bir ilmek, kenar ilmeklerinden önce bir ilmek ters, oraya kadar düz örüyorum. Beş ilmek düz ördüm, bir ilmek ters ve kenar ilmeklerim. Evet, arka yüzdeyim. Arka yüzde başta ve sonda kenar ilmeklerimi düz örüyorum. Evet. Burgudan önceki bir ilmek düz. Burgu ilmekleri ters. 1 2 3 4 5 6 ilmek burgu ilmekleri. Evet, burgudan önce bir ilmek düz. Burgudan sonra da bir ilmek düz. Onun dışındaki bütün ilmekler ters olacak. Düz. Kol ilmekleri ters. Burgudan önceki bir ilmek düz. 6 tane burgu ilmeği. Bir ilmek düz. Arka beden ilmekleri ters. Burgular hariç beden ve kol ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak. Evet, burgudan önce bir ilmek düz, 6 ilmek ters, bir ilmek düz, kol ilmekleri, evet, kol ilmeklerini ördüm. Bir ilmek düz, 6 ilmek ters, bir ilmek düz,
Ön beden için 6 ilmek ters. Bir ilmek düz ve kenar ilmeklerim. Evet, ilk artışlarımı yaptım. Şimdi ikinci artış sırasındayım. Son ilmeğimi arka yüzde örmüyordum. Evet. 6 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. 6 ilmek düz. Evet, bir tane röp artışım var. Bunu arka yüzde düz öreceğim. Ben bunu çıkartıyorum artık. Siz isterseniz tutabilirsiniz. Şimdi burgudan önceki bir ilmek ters. 6 ilmek düz. Evet. Artış yaptım mı diye baktım. 6 ilmek düz, bir ilmek ters. Bunu çıkarıyorum. Burada bir tane gizli artışım var. Ve kol ilmekleri. Artışımı yapıyorum. Bir ilmek ters. 6 ilmek düz. Bir ilmek ters. Artışımı yaptım. Arka beden ilmekleri. Bir ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz. Bir ilmek ters. Ve buradaki rob artışım. Kol ilmeklerini düz örüyorum. Artışımı yaptım. Bir ilmek ters. 6 ilmek düz. Bir ilmek ters. Artışımı yaptım.
1 ilmek ters, 2, 4, 6 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. Ters ve kenar ilmeklerim. Arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Şurada önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, bir ilmek düz. 6 ilmek burgu ilmeklerim. Evet, bir ilmek düz ördüm. 6 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz. Ve buradaki burgu ilmekleri de tamamlanmış oldu. 6 ilmek burgu ilmeği, öncesinde ve sonrasında ön yüzde birer tane ters olan ilmekler, arka yüzde de düz. Şimdi buraya kadar, şu kısma kadar zaten ilmekler görünüyor. Göründüğü gibi öreceğim. Düz, ters. Yani şuralarda birer tane düz ilmekler var. Onun dışındaki ilmekleri ters örerek buraya kadar geliyorum. Evet, arka yüzdeyim. Son burgu ilmeklerini ördüm. 8 ilmeği. Şimdi burada bir ilmek düz var. 2, 4, 6 ters, bir düz. Evet, bir ilmek düz örüyorum. Burada 2 tane düz yan yana geldi şu anda. 6 ilmek ters. Bir ilmek düz ve kenar ilmeklerim. Evet, bu sırada artık burguları da yapmaya başlayacağım. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, burgudan önceki bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Burguyu 6 ilmekle yapacaktım. Üçlü olarak vuracağım. Şimdi sola doğru burgu yapacağım. İlk 3 ilmeğimi bırakıp ikinci 3 ilmeğe giriyorum arkadan. Şişimden 6 ilmeğimi çıkardım. Sol şişime önden 3 ilmeği takıyorum. Ve sağ şişimdeki ilmekleri de sol şişime aktardım. Şimdi 6 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Ve buradaki 8 ilmeğe geldim. Bir tane artışımı yapıyorum. Buradaki ters ilmeğimi örüyorum. Ve yine burgu yapıyorum. Yine sola doğru burgu yapacağım. Burguların hepsi sola doğru olacak. Arkadan 3 ilmeğe girdim. Ve sol şişimle de önden 3 ilmeğe giriyorum.
Bir ilmek ters ve roba artışı. Kol ilmeklerini örüyorum. Roba artışımı yapıyorum. Bir ilmek ters. Şöyle de yapabilirsiniz. Ben şu anda yakında iğne olduğu için iğneyle göstereceğim. Bunu kürdanla bile yapabilirsiniz. 3 ilmeği aparatıma alıyorum. Sola doğru burgu yapacağım için önde tutuyorum bunu. Ve 3 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 Aparattaki ilmekleri sol şişime aktardım. Üç ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters ve buradaki artışımı yapıyorum. Evet, arka beden ilmeklerini örüyorum. Evet, roba artış yerine geldim. Bir tane artışımı yapıyorum. Bir ilmek ters. Burguya geldim. Üç ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters ve roba artışı. Kol ilmekleri. Evet, kol ilmeklerini ördüm. Bir tane artış yapıyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek ters. Bakalım. 2, 4, 6. Buradaki bir ilmek tersimi örüyorum. Pardon. Burada bir artışımı yapıyorum. Bir ilmek ters.
Bir ilmek ters ve kenar ilmeklerim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, bir ilmek düz, 6 ilmek ters, burgu ilmekleri, bir ilmek düz. Burası bu tarafa ait. Şu 8 tane ilmeğin düzü. Bu aradaki ilmeği de artış yaptığım ilmeği ters örüyorum. Bu iki burgu arasındaki, burası ön beden ilmekleri, burası robayrın yerindeki ilmekler. Artık artışlar hep ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düz ilmeği ördüm. 6 tane ters örüyorum. Bir ilmek düz. Evet. Arka yüzde ilmekleri ters örüyorum ama buradaki birer tane ilmekler burguların yanındaki düz olacak. En son burgudan sonraki bu kısma gelinceye kadar öreceğim. Burayı da tekrar göstereceğim. Evet, son burgu ilmeklerini ördüm. 8 ilmek. Burgu ve öncesi ve sonrasındaki birer ilmek 8. Şimdi buradaki burguda bir tane düz ilmeğim var. 2, 4, 6 ilmek ters, bir ilmek düz. Bu aradaki ilmeğim de ters olacak. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Burgu ilmeklerim ters. Düz ve kenar ilmeklerim. Evet. Model ortaya çıkmaya başladı. Bundan sonrası daha kolay. Şimdi şu baştaki ilk kısmı göstereceğim. Kenar ilmeklerim. Evet, buradaki 8 ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek ters. 6 ilmek düz. Bir ilmek ters. Şimdi şuradaki burgudan, buradaki 8 ilmek, 6 tane burgu ilmeği, 7 ve 8. Bu 8 ilmeğe kadar olan ilmekler artık düz olacak. Düz örüyorum. 8 ilmekten önce bir tane roba artışım var. Bu da düz olacak. Bundan sonra birer tane roba artışı olacak her ön yüzde. Ve buradaki ilmekler, bu iki ters ilmeğin arasındaki ilmekler ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak. Şimdi buradaki burgu ilmeklerini de öreceğim. Bir ilmek ters, 8 ilmek, 6 ilmek düz. Bir ilmek ters. Ve artışımı yapıyorum. Evet. Burguların buradaki 8 ilmek burgularda 6 ilmek düz. Başta ve sonunda birer tane ters ilmek var. Burada da aynı şekilde. Diğer ilmekler hep düz olacak. Burada kol ilmekleri düz.
Buradaki 8 ilmekten önce ve sonra artış var. Arka beden ilmekleri düz. 8 ilmekten önce sonra artış var. Kol ilmekleri düz. 8 ilmekten önce ve sonra artış var. Ön bedenin bu aradaki ilmeklerim düz olacak. Burgu ilmekleri bir ilmek ters ve 6 tane de kenar ilmeğim. Ön yüz bu şekilde. Arka yüzde yine kenar ilmeklerimden sonra bu 8'er ilmeklerin öncesinde mesela burada bir burada, bir burada, bir burada. Bu ilmekler düz. Yine burada da burada ve burada birer ilmek düz. Kenar ilmeklerim de düz. Onun dışındaki ilmekleri arka yüzde ters örüyorum. Bu şekilde birkaç sıra örelim. İlk iliği açtıktan sonra 2 haroşa sırası ördüm. Yani gidiş dönüş olarak saydığımda 4 sıra ördükten sonra ilk burguyu yapmıştım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 haroşa ördüm. Yani gidiş dönüş sayarsam 10 sıra ördüm ve ikinci burguyu yapacağım. Bundan sonra burgu araları 10 sıra ya da buradan sayarsanız 5 haroşa sırası ördükten sonra burguları yapacağız. Şimdi ben önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, bir ilmek ters. Ve buradaki burguyu yapıyorum. İlk 3 ilmeğimi bırakıyorum. İkinci 3 ilmeğe giriyorum arka taraftan. Sola doğru burgu yapacağım. 6 ilmeğimi de sol şişimden çıkarıyorum. Ve sol şişimle önden boşta kalan 3 ilmeği alıyorum. Ve buradaki 3 ilmeği de tekrar sol şişime aldım. Ve 6 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek ters. Rob artış yerine kadar düz örüyorum. Evet, buradaki artışımı yapıyorum ve rob artış yerindeki burguya geldim. Bir ilmek ters örüyorum. Ve bu kez aparatla nasıl yapıldığını göstereceğim. Böyle bir aparat var. Burgu aparatı diye satılıyor. 3 ilmeği aparatıma alıyorum. Ve sola doğru burgu yapacağım. O nedenle önde bırakıyorum. Diğer 3 ilmeğimi örüyorum. Sonra aparattaki ilmeği bu aparattan da örebiliriz. Sol şişimizi aktarıp da örebiliriz. İki türlü de olur ama ben şimdi daha kolay olsun diye aparattan öreceğim. Size de nasıl kolay gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Evet. 6 ilmeği ördüm. Ve burguyu tamamladım. Ters ilmeğimi de ördüm ve şimdi buradaki gizli artışımı yapıyorum. Ve kol ilmeklerini örüyorum. Bu şekilde örerek devam edeceğim. Yine artışlarımı yapacağım ve burgularımı da yapacağım. Şu anda 2, 4, 6, 8 sıra haroşa olmuş. İkinci iliği açarken de göstereceğim ve ondan sonra ilik araları da belli olacak. Bu şekilde örerek ikinci iliğe kadar devam edelim. Evet, ilk iliği 2, 4 haroşa sırası sonra açmıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra haroşa oldu. Bundan sonra ilk araları hep 12 sırada bir olacak. Şimdi ikinci iliği açıyorum.
2 ilmek örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte örüyorum. İpimi şişime doluyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. 2, 4, 6. 1 ilmek ters. Ve burgu ilmekleri. Burgu ilmeklerinde de yine 2 sıra örüş ördükten sonra ilk burguyu yapmıştım. 2, 4, 5 sıra sonra diğer burguyu 2, 4, 5 sıra olmuş. Şimdi yine burgu sırasındayım. Burguyu yapıyorum. Evet, yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 12 haroşa sırasında bir ilik açıyorum. 5 haroşa sırasında bir burguları yapıyorum. Ve buradaki 8 ilmekten önce ve sonra buralarda yine aynı şekilde roba artışlarımı yaparak roba bitimine kadar örüyorum. Evet, robamız bitti. 18 kez artış yaptım robada. Şimdi şöyle ön beden ilmekleri ve buradaki robajım yerindeki 8 tane ilmeği ön bedene katıyorum. 8 ilmeğin tamamını ön bedene katıyorum ve ön beden ilmeklerim artışlardan sonra 38 oldu. Burada da yine buradaki 8 ilmeği arka bedene katacağım. Sekiz ilmekten hemen önce bir tane işaret takıyorum. Ve artışlardan sonra kol ilmeklerim de 41 oldu. Şimdi önce ön beden için 38 ilmeğimi örüyorum. Modeli takip ederek örüyorum yine aynı şekilde. Evet, 38 ilmek ördüm ön beden ilmekleri. Buradaki burgu modeli ve buradaki burgu modeli ön bedende devam edecek. Şimdi kol ilmeklerine geldim. Kolda 41 ilmek var demiştim. Şimdi bu 41 ilmeği örüyorum sıra sonuna doğru. Düz örerek ilerliyorum. Kolda 41 ilmek var. 40 ilmek ördüm. Son ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. Ve arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yine aynı şekilde 40 ilmek öreceğim. Ve 41. ilmeği örmeden alacağım. Evet, 40 ilmek ördüm. 41. ilmeği örmeden alıyorum ve ön yüze geçiyorum. 2 sıra ördüm. Ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters ördüm ve 2 sıra. Bu şekilde bilek lastiğine kadar, yani kol ucundaki lastik kısmına kadar öreceğim
Oraya geldiğimde hem kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim hem de santim olarak ölçüsünü vereceğim. Evet, kol ilmeklerini 36 sıra ördüm. Hem ön yüzü hem de arka yüzü sayıyorum. Şöyle santim olarak da ölçü verelim. Yakadan başlıyorum ölçmeye. ...29 santim. Kol altından da şöyle tam ölçelim. 17 santim. Şimdi ben 3,5 numara şişle ördüm. Bu lastik kısmına, artık lastik kısmına geçiyorum. Ben 3,25 numarada şişle öreceğim. Siz de 3,25'te ya da 3 numarayla örebilirsiniz. Eğer elinizde daha ince şiş yoksa o zaman da çok sık olarak, yani diğer kısımları ördüğünüze göre daha sık olarak örebilirsiniz. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Eksiltme yapmayacağım. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Tıpkı yakada yaptığım gibi tek lastik yapıyorum. Evet, bir ilmek düz, bir ilmek ters ve son ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Evet, tekli lastik örmeye devam ediyorum. Bu şekilde biraz öreceğim. Evet, 8 sıra tekli lastik ördüm. İki buçuk santim. Şimdi artık kolu bitiriyorum. Örerek kesme tekniğiyle keserek bitireceğim. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters örüyorum. Ve önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ters örüyorum. Örerek kesme tekniğinde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düz. Ters. Evet, bu şekilde kolu da bitiriyorum. Evet, bitiriyorum artık. Son ilmeğim. Şimdi kolu tığ ile birleştireceğim.
şöyle ters taraftan birleştireceğim. Şuradaki ilk ilmeğe giriyorum. Şöyle tek ilmeğe girelim. Önce şuraya bir zincir çekip sıkılayacağım burayı. Ve karşılıklı gelmesi için kontrol edeceğim. Buradaki ilk ilmek 1, 2, 3, dördüncü ilmek. Dördüncüye girdim. Her ikisi de tığımın üzerinde. Buradan da yine aynı şekilde şöyle arkadan bakalım. 1, 2, 3, dördüncü ilmek. Şöyle. 1, 2, 3, 4. İpimi alıyorum. Ve tığımdaki ilmeğin içinden geçirdim. Şimdi artık sırayla yaptığımızda herhangi bir kayma olmayacak. Evet. Lastik kısmındaki son ilmeğimi bitirdim. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir üstten, bir alttan. Her ikisinde de 2 ilmek de tığımın üzerinde oluyor. Ve son olarak da tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir kez daha göstereceğim. Evet. Bu şekilde bütün kol ilmeklerini birleştiriyorum. Kol altına geldiğimde de yine nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, kol altına yaklaştım. Yine bir önden, bir arkadan alıyorum. Son ilmek. Ben burada yine de bir tane zincir çekiyorum sıkı olsun diye. Şimdi yine 3,5 numaralı şişimle devam edeceğim. Burası ön beden. Ön bedenden örerek kola gelmiştim. Kol ilmeklerini örüp daha sonra şimdi arka bedenden devam edeceğim. İlmekleri yine gördüğüm gibi örüyorum. Bir tane ters ilmeğim var. 6 ilmek düz. Burgu ilmeklerim. Bir ilmek ters. Ve diğer ilmeklerimi de düz örerek kol altına doğru ilerliyorum. Diğer kol altına geleceğim ve diğer kolu da yapmaya başlayacağız. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Burada 6 tane burgu ilmeği ve ondan önceki bir ters ilmek de dahil buradaki arka bedene. Yine burada da arka bedeni ördükten sonra bir ilmek ters, 6 düz ve bir ilmek ters ördüm. 41 ilmek kol ilmekleriydi. Şimdi bu 41 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek devam edeceğim. Sadece bu kol ilmeklerini öreceğim. Tıpkı diğer kolu ördüğüm gibi öreceğim. Evet, kolumuzu çevirelim.
Evet, 41 ilmek var. Bu 41 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek lastik kısmına kadar geleceğim. Sonra daha ince şişle, ben 3.25 ile ördüm. Siz elinizde 3.25 yoksa 3 numaralı şişle de örebilirsiniz. Ya da daha ince şişiniz yoksa da sıkı bir şekilde bu kol ilmek lastik kısmını da ördükten sonra tığ ile birleştirdim. Aynı şekilde bu kolu da yapacağım. Ve daha sonra da beden kısmını örmeye geçeceğiz. Evet, ikinci kolu da ördüm ve birleştirdim. Tığ ile birleştirdim. Şimdi tığımdaki ilmeği şişime alıyorum. Evet, burgudan önceki bir ters ilmeğimi örüyorum. 6 tane burgu ilmeğim düz. Bir ilmek ters. Düz örerek devam ediyorum. Yine buradaki bir tane ters ilmeğim, 6 tane burgu ilmeğim düz, bir ters ve 6 tane de kenar ilmeğimi öreceğim ve arka yüze geçip kol altını nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Evet, arka yüzdeyim. Ön beden ilmeklerini örerek kol altına kadar geldim. 6 tane burgu ilmeğini ters ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Ve burada boşluk olmaması için şöyle yakınlaştırayım. Şuradaki şu ilmeği şöyle yapalım. Bakın böyle yaptım. Arkadan giriyorum ve ters örüyorum. Bu tığımdaki ilmeği bir tane takmıştım. Onu da ördüm. Şimdi yine aynı şekilde şurada bir buraya girdim. Tekrar göstereyim. Buraya girdim. Bu ilmeğimi de ters örüyorum. İki burgu arasında 3 tane ters ilmek oldu. Bir ilmek düz. Burgu ilmeklerim. Bir ilmek düz. Ve ters örerek diğer kol altına doğru ilerliyorum. Evet, diğer kol altına geldim. Burgu ilmeklerini ördüm. Burgudan sonraki düz ilmeğimi örüyorum. İpimi içeri aldım. Ve burada yine tıpkı diğer taraftaki gibi şu ilmeğe giriyorum. Ama şuradaki ip de boşta kalmasın diye şöyle yapalım. Evet, buradaki ip boşta kalmaması için şişimin üzerine aldım. Ve ikisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmek ters. Tığımda birleştirdiğim ilmeğim. Ve buradaki yine şu alta giriyorum. Bu ilmeğimi de ters örüyorum. Burgudan önceki düz ilmek ve burgu ilmekleri. Yani bu şekilde iki tane artış yaptım. Bir de birleştirdiğim tığ ile birleştirdiğim ilmeğimi taktım. 3 tane. 3 ilmek bu kol altında, 3 ilmek de diğer kol altında artış yapmış oldum. Şimdi ön beden ilmeklerini de gördüğüm gibi örerek bu sırayı da tamamlayıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzdeyim. Bundan sonra artık
Etek lastiğine kadar nasıl öreceğim onu göstereceğim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, son ilikten sonra 2, 4, 6, 7 sıra haroşa örmüşüm. 12 sıra haroşada bir ilk açmaya devam edeceğim. Bir ilmek ters, 6 ilmek düz, bir ilmek ters. Evet, buradaki burgu yine aynı şekilde etek lastiğine kadar devam edecek. Düz örerek devam ediyorum. Evet, bir ilmek ters örüyorum. 6 tane burgu ilmeğim. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. Burgu ilmeklerim. Pardon. Bir ilmek ters. Evet, burayı nasıl yaptık? Ön beden ilmeklerini örerek buradaki burgu ön bedene, buradaki burgu da arka bedene dahil. Bir ilmek ters, 6 ilmek düz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bir ilmek ters, 6 ilmek düz, bir ilmek ters. Diğer kol altında yine aynı şekilde öreceğim. Yani bu kol altına geldiğimde de yine bir ilmek ters, 6 ilmek düz, bir ilmek ters, 3 ilmek düz, bir ters, 6 düz, bir ters olarak öreceğim. Ve bu tarafta yine aynı şekilde tamamlayacağım. Yine tıpkı başlangıçta olduğu gibi şimdi de 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane burgumuz devam edecek. Arka yüzde herhangi bir şey yapmayacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Zaten görünüyor ilmekler. Yani kol altına geldiğimizde bir düz, şuraya geldiğimde pardon burgudan sonra bir düz, 3 ters, bir düz olarak öreceğiz. Diğer kol altında aynı şekilde. Dediğim gibi 12 haroşa sırasında bir böyle haroşa sıralarını sayacağız. Ve 12 sırada bir ilk açmaya devam edeceğiz. Ve yine burgularımızı da aynı şekilde yapacağız. Lastik kısmına kadar ördüm. Şimdi kol altından ölçüyorum ve 20 santim. Şimdi 12 haroşa sırası arayla ilk açtım. 1, 2, 3, 4 tane ilik açtım. 4. ilikten sonra 2, 4, 6, 8, 10 haroşa sırası ördüm. Şimdi lastik örgüye geçeceğim. 3,25 numaralı şişe geçiyorum. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet. Lastik kısmını tek lastik olarak öreceğim. Bir ilmek ters örüyorum.
Bir ilmek düz. Evet, bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, lastik kısmını örüyorum. Birinci sıradayım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Ve kenar ilmeklerim. Arka yüze geçtim. 3,25 numaralı şişle devam ediyorum. Önce kenar ilmeklerim. Ve düz ilmeği düz, ters ilmeği ters örüyorum. Tekli lastik olarak öreceğim. Şimdi 12 sırada bir ilik açıyorduk. 2, 4, 6, 8, 10 sıra haroşa oldu. 2 haroşa sırası daha ördükten sonra son iliği açacağım. Ve lastik örgüye devam edeceğim. Tekli lastik örgüye. Bitirirken de tekrar gelip nasıl bitirdiğimi göstereceğim. 5. ilikten sonra 1, 2, 3, 4 sıra haroşa daha ördüm. Lastik kısmını tamamladım. Örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. Şöyle. Örerek kesme tekniğiyle, yani ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği de düz örüyorum. Şimdi sırada ters ilmek var. Ters ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz ilmeği de düz örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Şöyle de bir sayı vereyim. Bu lastik kısmını tersleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördüm. Şimdi 13. sırada kesiyorum. İki, 4, 6. Evet, bir tane ters ilmek var arada. Kenar ilmeklerimi de düz örüyorum. Evet. Öyle kesme tekniğiyle kestim ve hırka tamamlanmış oldu. Bu kenarı böyle düz olarak devam etti. İsterseniz bu haliyle bitirebilirsiniz. Artık burada ipimizi koparıp hırkamızı bitirebiliriz. Ama ben yine burada tığ ile geçeceğim. Bazı projelerde yapıyorum ben ve çok hoşuma gidiyor. Siz de isterseniz bu şekilde yapın. Burada bırakın. İsterseniz de benim gibi yapmaya devam edin. Şimdi bu kenardaki bu görünen V şeklindeki ilmeklerin ikisini de böyle tığımın üzerinde olacak. İpimi alıyorum ve tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sırayla ikisi de tığımın üzerinde. İpimi alıyorum ve kaydırarak tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum.
Mümkün olduğunca yavaş göstermeye çalışıyorum. Evet. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi hem de sarkmasını da önlüyor bu kısmı. Daha doğrusu esnemesini önlüyor. Böyle çok daha güzel oluyor. Buranın tamamını, bu tarafın tamamını yapıp bitireceğim. Daha sonra da diğer tarafında tamamını yapacağım. Yine aynı şekilde bu tarafı da yapacağım. Düğmelerimi de dikeceğim ve daha sonra tam boy olarak geleceğiz ve nasıl olduğuna hep birlikte bakacağız. Evet, hırkamız bitti. Çok güzel oldu. Benim çok içmesinden bir çalışma oldu. Umarım sizler de benimle birlikte örersiniz. Bunu daha büyük örmek isterseniz, bu zaten ben bunu bir eş olarak planlamıştım ama ilk kez ördüğüm için tam ayarlayamadım. 1,5 hatta 2 yaş bile bunu çok rahatlıkla kullanabilir. 2 yaş öreceğiniz zaman sadece kolunu biraz daha uzatmanız yeterli olacaktır. Daha büyük bebekler örmek istediğinizde de 2 yaştan daha büyük. Önlere 2'şer, arkaya 4 ilmek, kollara da yine 2'şer ilmek ilave edebilirsiniz. 3-4 yaş o şekilde yaparsınız. Roba artışını da 3 tane daha fazla yapabilirsiniz. Her yaş için büyüteceğinizde de o söylediğim sayıların üstüne, mesela 5 yaş için bu biraz önce söylediğim sayılar 3-4 yaş içinde, 5 yaş içinde onun üzerine önlere 2, arkaya 4, kollara da 2'şer ilmek ilave edebilirsiniz. Yine şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Beden genişliği istediğiniz genişliğe gelinceye kadar roba artışını yapmaya devam edersiniz. Beden genişliği istediğiniz ölçüye geldiğinde artık roba artışı yapmanıza gerek kalmayacak. Bu şekilde de ayarlama yapabilirsiniz. Tabii büyüttüğünüz zaman, daha büyük ölçülerde öreceğiniz zaman kol boyunu da uzatmanız gerekecek. Evet. Çok tatlı, çok güzel oldu. Özellikle bu kısımda çok güzel duracak bebeğin üzerinde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.